Tekrar selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. İkinci bölümle karşınızdayım. Önceki bölümde bebeğin kollarını ve bacaklarını örmüştük ilk bölümde. İkinci bölümde gövdesini öreceğiz. Şöyle. Kafasını öreceğiz. Yüz şekillendirmesini yapacağız. Ve saçlarını ekeceğiz. Bu şekilde. Dilerseniz gövdeyi ve kafayı örmeye geçebiliriz. Keyifli örgüler. Gövdeyi örmeye sağ bacakla başlayacağız. İpimizi kesmemiştik. Şimdi bu iplerden beyaz ipi geçireceğim. İki zincir çekiyorum. İki bacak arasında iki zincir olacak. Sol bacağımı alıyorum. İpimi kestiğim ilmeğin yanındaki ilmekten örmeye başlıyorum. 20 sık iğnemiz vardı. Sol bacağa 20 sık iğneyi örelim. 20 sık iğneyi sol bacağa ördüm. Şu aradaki iki zincirin düz yüzünü kendime çevirip üzerlerine 2 sık iğne öreceğim. Zincirlerin üzerine. 1 2 Sağ bacağa da 20 sık iğne örelim. Sağ bacağa da 20 sık iğne ördüm. Zincirlerin bu tarafına da 2 sık iğne örüyorum. İlmek sayım 44 oldu. İşaretleyici ipimi alıyorum. 44 sık iğneyi 6 sıra öreceğiz. Ten rengi ipimizi artık kesebiliriz. Başta bıraktığımız beyaz iple ten rengi ipimizi birbirine bağlayıp bunları keselim. Beyaz iple de 6 sıra 44 sık iğneyi örelim. 44 sık iğneyi 6 sıra ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir azaltma yapıyorum. Bir kere daha 3 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 3 sık iğne bir azaltma. Şimdi 24 sık iğne örelim. 24 sık iğneyi ördüm. Tekrar 3 sık iğne bir azaltma yapacağım 2 kere. 3 sık iğne bir azaltma. Bir kere daha. 1 2 3 sık iğne bir azaltma. İlmek sayım 40 oldu. 4 azaltma yaptık. 2 sık iğne bir azaltma yapalım 2 kere. 2 sık iğne bir azaltma. Tekrar 1 2 sık iğne bir azaltma. Şimdi 24 sık iğneyi örelim. 24 sık iğneyi ördüm. 2 sık iğne bir azaltma öreceğim. 2 kere 2 sık iğne bir azaltma. Bir kere daha. 1 2 sık iğne bir azaltma. İlmek sayım 36 oldu. Bir sık iğne bir azaltma yapıyorum. Bir kere daha. Bir sık iğne bir azaltmayı 2 kere ördüm. Şimdi 24 sık iğne örelim. 24 sık iğneyi ördüm. Şimdi 2 kere bir sık iğne bir azaltma yapacağım. Bir sık iğne bir azaltma, bir kere daha. Bir sık iğne bir azaltma. İlmek sayım 32 oldu. Tığlarımdan iplerimi çıkarmıyorum. Ten rengi ipi geçiriyorum. 32 sık iğneyi bu sırada şöyle arka ilmeklerden, billolardan öreceğiz. Şöyle. 1
2, 3. Böyle billow'dan arka ilmeklerden bir sıra 32 sık iğne örelim. Billow'dan bir sıra 32 sık iğneyi ördüm. Şimdi 32 sık iğneyi düz bir şekilde 12 sıra örelim ama içini önce elyafla dolduralım. Şu beyaz ipi de başta bıraktığımız ten rengi iple birbirine bağlayıp beyaz ipi artık keselim. 12 sıra 32 sık iğneyi örelim. 32 sık iğneyi 12 sıra ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi kolumuzu yerleştireceğiz. Şu baş parmak öne bakacak şekilde şöyle duracak. 3 sık iğne öreceğim. Şöyle yapıyorum. İpimi kestiğim ilmeğin şurası ipimi kestiğim ilmek. Onun yanından 3 sık iğne sayıyorum. 1 2 3. Üçüncü iç taraftan alıyoruz hep kolu. Üçüncü sık iğneyi aldım. Bir de gövdeden alıyorum. Bir sık iğne ördüm. İkinci sık iğneyi alıyorum. Gövdeden alıyorum. 2 sık iğne ördüm. Üçüncü sık iğneyi alıyorum. Gövdeden de alıyorum. 3 sık iğne ördüm. Böyle baş parmağımız öne bakıyor. Böyle birleştirdiğimizde 3 sık iğne kolumuzu ördük. Gövdeyi 13 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Diğer kolumuzu alıyoruz. Yine baş parmak öne bakacak şekilde bu sefer ipimizi kestiğimiz ilmekten örmeye başlayacağız. Şöyle. İç taraftan yine alıyorum. Bir koldan bir gövdeden aldım. Bir sık iğne ördüm. Bir koldan bir gövdeden aldım. 2 sık iğne ördüm. Bir koldan bir gövdeden aldım. 3 sık iğne ördüm. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3. Bu şekilde oldu. Şöyle. İlmek sayımız değişmedi. 32 hala. Buraya 10 sık iğne örmüştük. Örelim yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kolumuzu 10 sık iğne örmüştük. Önceki sırada 3 sık iğnesini ördük. Şimdi 7 sık iğnesini örmeliyiz. 7 sık iğne örüyorum kola. 1 2 3 4 5 6 7. Şu kısa ipi iç tarafa aldım. Burada gizleyeceğim. Gövdeye 13 sık iğne örelim.
Gövdeye 13 sık iğne ördüm. Diğer koluma geldim. 7 sık iğne örüyorum kola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Sıramı bitiriyorum. 40 sık iğnem oldu. Bir sıra 40 sık iğneyi örelim. 40 sık iğneyi bir sıra ördüm. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. 11 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 2 sık iğneyi örüyorum. 1, 2. İlmek sayım 36 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı 6 kere öreceğim. Bir kere ördüm, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Azaltmalarımı yaptım. İlmek sayım 30 oldu. İçinde elyafla doldurdum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmaları yaptım. 24 sık iğnem var. Şimdi tel yerleştireceğiz kollara ve gövdeye. Bu tellerin kalınlığı 1,5 milimetre. Bunu kol için kullanacağım. Bunu bantla sardım. Yıkandığında paslanmasın diye. Yüksekliği 20 santim. Nasıl belirledim? Şu elin ucundan diğer ucuna kadar ölçtüm. 1 santim ekledim üzerine. Buradan buraya kadar 19 santim var. 1 santim daha ekledim. 20 santimlik tel kestim. Uçlarını içeriye kıvırdım. Ve bantla sardım. Bunu kolda kullanacağız. Bunu da şu iki bacak arasından kafanın da bir kısmını kaplayacak şekilde yerleştireceğiz. Bunun da yüksekliği 30-31 santim. Yani 31 santimlik tel kestim. 2'ye katladım. Uçlarını da içeriye kıvırıp bantla sardım. İkisi de aynı, fark etmiyor. Bu amigurumi teli ismi bu şekilde satılıyor. Bu da elektrik teli. Elektrikçilerden alabilirsiniz. Plastik kaplı. Aralarındaki tek fark, bu tel daha kolay eğilip bükülüyor. Ben bunu kolda kullanacağım. Bunu da gövdede kullanacağım ama hiç fark etmez. Bunu da kullanabilirsiniz kolda. Şöyle yerleştiriyorum.
içinde de olacak. Şöyle. Kola tel yerleştirmeyebilirsiniz. Ama tel takmazsanız kola, bu kollar havada kalır. O zaman gövdeye şu koltuk altından kolu gövdeye dikin ki havada durmasın. Ama şu gövdeye teli muhakkak yerleştirelim. Yoksa kafayı taşımaz. Şimdi yer açacağım elyaflardan tel için. Ben şu bantlı kısmı yukarıda tutuyorum. Çünkü tahmini kesiyorum teli. Uzun kesebilirim. Uzun gelirse diye kafayı dördükten sonra karar veriyorum. Uzun gelirse diye şöyle yukarıda tutuyorum ki uzun gelirse uçlarından kesip tekrar ucunu bantla sarabilelim diye. Uzun da gelebilir bilmiyorum. Onu ördükten sonra karar verelim. Şimdi şu açılan yerlerdeki kısımları elyafla dolduralım. Bir de şu omuzları da elyafla dolduralım. Boş kalan yerleri de elyafla dolduralım. Örmeye devam edelim. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapalım. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltmayı 6 kere örelim. Sıranın sonunda sayımız 12 olacak. İçinde dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 12 sık iğnem var. Artık boynu öreceğiz. 12 sık iğneyi 2 sıra örelim. Boynu da hafifçe elyafla dolduralım. 12 sık iğneyi 2 sıra ördüm. İpimizi şimdi uzun keseceğiz ama 2 sık iğne daha örüp ipimi boynun tam arkasına getireceğim. Dikmesi daha kolay oluyor arkada olduğunda. 2 3 sık iğne. 3 sık iğne daha ördüm. Tam arkaya getirdim. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple gövdeyi kafaya dikerek birleştireceğiz. Gövdemiz bitti. Gövdeyi bitirdik artık. Göstereyim şöyle. Şimdi kafayı örmeye geçelim. Kafayı örmeye başlayacağız. Fakat şöyle biraz uzunca ip keselim. Kafayı örerken kulağı öreceğim. Ten rengi ipten ihtiyacımız olacak. Şimdi keselim ki kafayı örerken ipimizi kesmeyelim. Kafaya başlayalım. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipi çekiyorum.
Her bir ilmeğe çift batacağım. Yani 6 tane arttırma yapacağım. Bir tane arttırma yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane arttırmayı yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 6 defa. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma 3. Bir sık iğne, bir arttırma 4. Bir sık iğne, bir arttırma 5. Bir sık iğne, bir arttırmayı 6 kere ördüm. İlmek sayım 18 oldu. 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırmayı da sıranın sonuna kadar toplamda 6 defa örelim. Şimdi bir kere ördük 2 sık iğne, bir arttırma. 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane de arttırma yapıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı 6 defa öreceğiz. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 5 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 3 sık iğnem kaldı. 1 2 3 İlmek sayımız 42 oldu. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne, bir arttırmayı sıra sonuna kadar 6 kere örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Arttırmalarımı yaptım sıra sonuna kadar. 48 sık iğnem var.
3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne bir arttırmayı 5 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 7 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. Kalan ilmek sayım 4. Onları örüyorum. 1 2 3 4. İlmek sayım 54 oldu. Arttırmaları bitirdik. Düz şekilde öreceğiz. 54 sık iğneye 9 sıra boyunca örelim. 54 sık iğneyi 9 sıra ördüm. Bu sırada kilitli gözlerimizi yerleştireceğimiz boşlukları yapacağız. Önce 23 sık iğneyi örelim. 23 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bol çekiyorum biraz. Bir ilmek atlıyorum. 8 sık iğne örüyorum. İki göz arasında 8 sık iğne olacak. 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Kalan 21 sık iğneyi öreceğim. 2 tane ilmek atladığımız için sayımız 54'ten 52'ye düşecek. Kalan 21 sık iğneyi örelim. Kalan 21 sık iğneyi de ördüm. 52 sık iğnem var şu an. 52 olan sık iğne sayısını tekrar 54'e çıkaracağız bu sırada. Yani şuradaki zincire de sık iğne öreceğiz. Yani 2 sık iğne daha öreceğiz. Şu boşluğa, şurada bıraktığımız boşluğa kadar 23 sık iğne örmüştük. Örelim 23 sık iğneyi. 23 sık iğneyi ördüm. Şurada zincir çekmiştim. O zincirin üzerine bir sık iğne örüyorum. İki gözün arasına 8 sık iğne örmüştüm. Örüyorum 8 sık iğneyi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine şurada çekmiş olduğum zincirin üzerine sık iğne örüyorum. Kalan 21 sık iğneyi örelim. Sayımız 54 olsun. Kalan 21 sık iğneyi ördüm. İlmek sayım 54 oldu. Yeni sıraya geçelim. 17 sık iğne örüyorum. 17 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma yapacağım 4 defa. Bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma 2 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma 3 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırmayı 4 kere ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum 4 defa. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma. 3 defa ördüm. Bir sık iğne, bir arttırmayı 4 kere ördüm. Kalan 16 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 62 olacak. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. 62 sık iğnem var. Şurada oluşturduğumuz boşluklara gözlerimizi takacağız. 10 milimlik kilitli göz kullanacağım.
Aralarında 8 sık iğne var gözlerin. İyice sıkıştıralım. 62 sık iğneyi 4 sıra örelim. 62 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Kulağın birini yaptım. Diğerini birlikte yapacağız. Bir parça ip bırakalım demiştim başta. Şöyle başta biraz ip bırakıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Kısa ipi çektim. Bir ipimin şöyle yukarıda, diğerinin de aşağıda olması gerekiyor. O yüzden şu ipimi şöyle arkadan çıkaracağım. Şöyle. Şöyle yaptım ben. Gözden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sola saydım. Bir ilmek aşağıdan kulağın alt tarafını geçirdim. Şurası kulağımızın altı. Şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sağa kaydım. Bir ilmek aşağıya ineceğim gözden. Şuradan kulağın altını çıkaracağım. Kulağın üstünü de 2 ilmek yukarıdan çıkaracağım. Şöyle. 1, 2 ilmek. 1, 2. Böyle oluyor. Örgünün düz yüzü bu tarafa bakacak şekilde ayarlama yapıyoruz. Şimdi bunları birbirine düğümleyeceğim. Şöyle 2-3 kere. Kulaklarımızı da yaptıktan sonra örmeye devam ediyoruz. En son 4 sıra 62 sık iğne örmüştük. Şimdi 17 sık iğne örüyorum. Örelim 17 sık iğneyi. 17 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne bir azaltma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir kere daha. Bir sık iğne, bir azaltmayı 4 kere ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar 4 defa bir sık iğne, bir azaltma yapıyorum. Bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 3 kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltmayı 4 kere ördüm. Kalan 16 sık iğneyi örelim. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. 54 sık iğnem var şu an. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa öreceğim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 6 sık iğne örüyorum. 1 2
3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı da sıranın sonuna kadar toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. 42 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. İçini de elyafla dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Azaltmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa yapacağım. Sıranın sonuna kadar tekrarlayacağım bu işlemi. Sıranın sonunda ilmek sayım 24 olacak. İçini de dolduralım. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. Bu sırada bir sık iğne bir azaltma yapacağım 6 defa. Bir sık iğne bir azaltma. 6 kere yapalım bir sık iğne bir azaltmayı. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. Bir sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. 12 sık iğnem var. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Gövdede de son sırada 12 sık iğne örmüştük. Kafada da 12 sık iğne de bırakıyoruz. Çünkü karşılıklı dikeceğimiz için ilmek sayıları eşit olmalı. Şimdi şu boşlukları da dolduralım elyafla ama çok sıkı doldurmayalım. Çünkü göz işlememizi yapacağız. Yüzümüzü şekillendireceğiz aynı zamanda. Ondan sonra biraz daha doldururuz. Şimdi içini dolduralım. Şimdi göz çukurunu yapacağız. Şöyle büyük bir yorgan iğnesine ten rengi ipimden bir parça geçirdim. Kafanın arkasından, iplerin arasından, iplere batmayalım. Şu boşluklardan geçirelim. Gözünü hemen dibine şöyle batıyorum. Biraz ip bırakacağım şöyle şurada. Gözün karşısına batıyorum, dibine. Kafanın arkasından herhangi bir yerden iplere batmadan çıkacağım. Şöyle. Bu gözün altına girecek. Şöyle çekince gözün altına girdi. Aynı yere tekrar batacağım. İp içeriye girecek. Şimdi gözün üstü için yapacağız. Yine şöyle dibine batalım. Arkadaki kilitten dolayı dibine batamadım. Şöyle yapacağım o yüzden. Şu ip içeriye girecek, göstereyim. Şöyle. Şimdi dibine batamadığım için buraya battım. Şöyle dibine batacağız yine gözün. Bu sefer üstü için çukur oluşturacağız. Şöyle. Böyle batmalıydım aslında. Üstü içinde şöyle yine karşıya batıyorum.
İlk battığım yere çıkacağım. Şuraya. Bu da gözün üstü için olacak. Çekeceğim, içeriye girecek. İstediğimiz yoğunlukta çukur verebiliriz. Şöyle iplerimizi çektiğimizde sonra bunları birbirine bağlayacağız. Düğüm atacağım. Kesip içeriye alacağım tığ yardımıyla. Aynı göz çukurundan diğer göz için de işleyelim şimdi. Diğer gözün çukurunu da aynı şekilde yapalım. Arkadan batıyorum. Gözün dibine çıkacağım. Kilitten dolayı çıkamadığımdan şurada biraz ip bırakıyorum. Şu battığım ipimi çıkardığım yere tekrar batıp hemen dibine batacağım gözün. Karşıya batacağım. Herhangi bir yere çıkıyorum. Gözün altına girdi. Şöyle çektiğimizde çukur oluşuyor altta. Yine aynı yere batacağım. Gözün üstüne yapacağız. Şimdi içeriye girdi ipimiz. Şimdi gözün üstü için karşıya batıyorum. İlk ipimi geçirdiğim boşluktan çıkarıyorum. Böyle. Böyle çekeceğiz. Arkada bağlayacağız. Şimdi şuralarda boşluk oluştu. Buraları elyafla dolduralım tekrar. Gözün birini işledim. Diğerini birlikte işleyeceğiz. Şu aşağıdan girdim. Gözün yanından şöyle bir ilmek sola kayarak şuradan çıkacağım. Bir ilmek sola kaydım. Tam karşısından şurada da bir ilmek var. Oraya değil, yanındaki ilmeğin ortasına. Yani şöyle bir buçuk ilmek alıyorum. Yukarıya yine bir ilmek yukarıya çıkıyorum. Yine şu ilmeğin tam ortasından batıyorum. Yani yarım ilmek alıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi şöyle gözün tam üstüne tepesine batacağım. Şu ipin altından şöyle. Şuraya çıkmam gerekiyor ama şöyle takılıyor şimdi gözümüz. O yüzden şöyle herhangi bir yere çıkacağım. Böyle olacak. Şimdi buradan artık şu aşağıya çıkabilirim. İlmeğe takıldı. Bu ip ile şu ipi birbirine bağlayacağım. Bu kaş için. Şu kaşı yapmıştım. Burada bıraktım. İpi kesmek istemedim. Bunu kaşta kullanacağız. Bu ipleri birbirine bağlayacağız. Beyaz ipi alıp geliyorum.
Beyaz ipimi aldım. Beyaz ipi şöyle gözün altından şuradan çıkaracağım. Şöyle şuraya dibe batmıştım. Bunu da böyle dibine batacağım. Şöyle. Buradan da çıkıyorum. Şöyle olacak. Şimdi bu ip böyle gözün üstüne düşüyor. Bunu engellemek için şöyle yapıştırıcımdan şuraya kürdan yardımıyla yapıştırıcı süreceğim. Şuraya. Kürdanla sürüyorum ki yapıştırıcı dağılmasın diye. Bu kadar yeterli oluyor zaten. Yapışıyor hemen. Şimdi artık düşmeyecek. Yani gözün üstüne gelmeyecek. Şimdi de kaşı yapalım. İpim benim 4 katlı normalde. Şöyle 2 katını kullanarak kaşı yapacağım. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yukarıya çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya çıkacağım. Şöyle. Şuradan çıktım. Şuradan. 5 ilmek yukarıya çıktım. Şu hemen gözün dibindeki yarım kalın ilmekleri de saydım. Onu da bir sıra olarak saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Onu saymazsak 4 sıra çıkmış oluyoruz. 3 ilmek sayacağım. 1, 2, 3. Bir ilmek de aşağıya iniyorum. Yani çapraz yapacağım. Şimdi burnunu işleyelim. Burun için ten rengi ipimizi iğnemize geçirelim. Şimdi burnu yapalım. Ten rengi ipimi aldım. Yerini göstereyim önce yapacağımız yeri. Şöyle iki göz arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek var. Ben bu gözlerin arasından bir alt sıraya yapacağım. Şöyle şu iki ilmeği alırsak alt sıradan yapacağım şöyle şuradan. Şu iki ilmeği alırsak sağda 2 ilmek, solda 2 ilmek kalıyor. Tam ortalamış oluyoruz gözlerin arasına. Gözlerin arasından bir alt sıraya, gözün bir alt sırasından işleyeceğim. Şöyle 2 ilmek alacağım. Küçük bir burun yapacağım. Yani ortalayalım gözlerin ortasına. Aynı mesafede olsun iki göze. Yarım da alabilirsiniz. Eğer bir tarafta daha fazla ilmek kalırsa oradan yarım alabilirsiniz. Şöyle 3 kere karşılıklı battım. Şimdi saracağım bu iplerimizi, şuradaki ipleri. Şöyle. İpler üst üste binmesin. Küçük isterseniz burnunu çok sarmayın. Diğer ipi çekelim bakalım güzel oldu mu? Bir tane daha saralım.
Şimdi battığım ilmeğe, ikinci ilmeğe batıyorum. Bunları bağlayacağım. Şimdi dudağımızı işleyelim. Şimdi ağzı yapalım. Ağza, burunda 2 ilmek kullanmıştık. Ağızda da 2 ilmek kullanacağım. 1, 2, 3 ilmek aşağı ineceğim. Burunda başladım. İlmeğin 3 ilmek aşağısına indim. 3 sıra. Böyle 2 ilmek alıyorum. Bu şekilde oldu ağzımızda. Yüz şekillendirmemiz bitti. Şimdi peruk yapımına geçelim. Ağzımızı da bitirdikten sonra yüz şekillendirmemizin sonuna geldik. Şimdi saçları yapalım. Saçta şöyle buklet bir ip kullanacağım. Ben bunu tuhafiyeden almıştım. Markası Cindy ama renk kodu yazmıyor. Kahverengi bir ip. Herhangi bir marka olabilir. Benim karşıma bu çıktığı için bunu aldım. Saç ekimine geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Bu ipi kafaya ekmek biraz zor. Eğer ilmeklerinizi sıkı ördüyseniz aralarından geçirmek zor olacak sizin için. O yüzden tığ yardımıyla ilmekleri ileri geri oynatarak yer açalım. Ondan sonra ekelim. Videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim zaten size. Şimdi saçları ekmeye geçelim. Şöyle 60 santimlik parçalar kestim, saçlar kestim. Bunları kafaya ekeceğiz. İnce bir tığ aldım. 1,25. Şu kafadaki ilmeklere rahat girsin diye. Şöyle yapacağım. Kulağın altından, dibinden değil hemen sol tarafından tığımı geçireceğim. Bu ipin tam ortasından alacağım şöyle. İlmekten geçireceğim. Şöyle bir düğüm atacağım. Her sıraya yapmamıza gerek yok. O zaman çok yoğun olur. Bir ilmek yukarıya çıkacağım. Şöyle. Bir de çapraz yapacağım. Şöyle kulağın bir üst sırasına çıkıyorum. Nasıl yaptık? Kulağın altından bir sola kaydık. Bir ilmek yukarıya çıkarak ipimizi ektik. Şimdi bir ilmek atlıyorum. Şuradan alıyorum ve çapraz şöyle kulağın bir üst sırasına çıkıyorum. Bir ilmek atlayarak yapalım. Yoğun olmasın saçlarımız. Çok ekmeyeceğiz saçlarımızı. Çünkü formu bozuluyor çekiştirince. Şöyle. Yine bir ilmek atlayarak ekelim.
üstünden ilerliyorum artık. Bir ilmek atlıyorum. Şuradan geçiriyorum. Yine bir ilmek atlayacağım. Bir süre sonra artık içe doğru eğim vereceğim. Yani çaprazlamasına çıkacağım yukarıya. Bir ilmek atlıyorum. Şimdi bir ilmek atlayıp çapraz çıkalım mı? Bakalım. Öyle yapalım. Çaprazlamasını ekeceğim. Saçları şurada denedim. Şimdi size anlatacağım. Şöyle yüze eğim vererek ekeceğiz saçlarımızı. Şimdi şurada ne yapmıştık onu anlatayım. Kulağın bir ilmek solundan tığımızı geçirip bir ilmek yukarıya çıkarak bir tane saç telimizi ekmiştik. Sonra bir ilmek yukarıya atlamıştık. Çapraz olarak saç ekmiştik şuraya da bir tane çapraz kulağın bir üstüne. Şu iki tanesini de düz bir şekilde yukarıya doğru çıkarak ekmiştik. Aralarda bir ilmek atlamıştık. Şimdi çaprazlamasını yapacağız. Yine ilmek atlayacağım. Bir ilmek yukarıya çıkıyorum. Çapraz ekeceğim. Bu saçı. Yine bir ilmek atlıyorum yukarıya. Çapraz ekiyorum. İki tane ekiyoruz çapraz. Yine bir ilmek yukarıya atlıyorum. Şöyle çapraz ekiyorum. Üç tane ektik. Bir tane daha ekeceğiz. 4 tane olacak. Çapraz 4 tane ekmiş oluyoruz. Bir ilmek yukarıya çıkıyorum. Yani bir ilmek atlıyorum. Çapraz şöyle ekeceğim. Böyle. Yani kaçtan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek yukarıya geliyor saçlarımız. Bu şekilde buradaki gibi buraya da yapalım. Aynı kulağın hemen sağından bir sağından bir saç çekelim. Sonra bir ilmek atlayalım. Çaprazlamasına bir saç çekelim. Sonra iki tane düz bir şekilde ekelim. Sonra da 4 tane çapraz. Şöyle yüze doğru eğim vererek ekelim. Şimdi de düz bir şekilde bir taraftan bir tarafa gideceğiz. İlmek atlıyorum. İlmek atlayacağız.
ilmek atlıyorum. Bir tane de şuraya ekelim. Böyle oldu. Şimdi şu kulaktan diğer kulağa kadar yine bir ilmek atlayalım ya da 2 atlayın. Yani yoğunluğu ne kadar isterseniz. Şuraları da ara ara ekelim. Çok yoğun olmasın. Zaten toplayabiliriz şöyle. Şu şekilde. Çok yoğun yapmayalım. Aralara attıralım. Buraya da 2 ilmek atlayın isterseniz. Şuraya da. En son halini sizinle paylaşacağım. Saçları ektim, bitirdim. Şöyle göstereceğim. Şu tepeye yine 1-2 ilmek boşluklarla ektim. Ten rengi gözükmeyecek şekilde şöyle. Sonra arkaya yine şu sırayı da ektim. 1 ya da 2 ilmek aralıklarla. Sonra bu sıraya da ektim şuraya. Sonra şu sıraya da ektim. 3 ilmek atlamışım. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra atlayıp şöyle 2-3 ilmek aralıklarla ektim. Şu en alta da 2 ilmek atlayarak ektim. Bu yoğunluk yeterli oldu. Size demiştim. Eğer ilmeklerinizi sık ördüyseniz tığ yardımıyla ipi geçirmek için şöyle göstereyim. Şöyle yaptım ben. İleri geri oynattım şöyle tığımı. Ondan sonra ipi alıp ektim. Bu şekilde ekerseniz kolay ekersiniz. Bu şekilde saçımız. Şimdi son olarak bu iplerin boyunu eşit şekilde keselim. Şöyle eşitleyelim uç kısmını. İsterseniz toplayabilirsiniz. İsterseniz böyle açık bırakabilirsiniz. Ben de henüz karar vermedim. Saçlarımız da bu şekilde. Şöyle. Kafayla gövdeyi birbirine dikerek birleştirelim. Şöyle kafadan elyaflardan yer açalım. Gövdeyi yerleştireceğimiz şekilde. Şimdi dikeceğiz. İpimiz arkadaydı. Şöyle büyük bir iğneye geçirdim ipimi. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Şöyle öne bakacak şekilde ayarlayalım şöyle. İpim boyunda kafadan şöyle ilmek alacağım. Şöyle.
ipimi şöyle çekiştirip şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi sıra boyunda. Boyundan alıyorum. İsterseniz saçları toplayın şöyle. Öyle daha kolay dikeriz. Boyundan aldım. Sıra kafada. İpimin olduğu ilmeğe batıyorum. Sonraki ilmekten çıkıyorum. Sıra boyunda. İpim şöyle boyunda şurada. Şöyle. Ona batıyorum. Yanındaki ilmekten çıkıyorum. Bu şekilde dikeceğiz. İpim karıştı, ben onu çözeyim. Böyle dikelim. Bitsin bebeğimizin gövdesi ve kafası. Gövdeyle kafayı birbirine diktim. Şimdi böyle durduğunda şu dikiş yerleri belli oluyor. Şöyle kafayı bastırırsanız dikiş kısımları belli olmaz. Daha güzel durur şöyle. Bu bölümün de sonuna geldik. İkinci bölümü de bitirdik. Neler yaptık bu bölümde? Gövdeyi ördük. Kafayı ördük. Yüz şekillendirmesini yaptık ve saçları ektik. Ve bebeğimizi bitirdik. Kıyafetleri kaldı. Bu şekilde sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.